Merhaba, isim Natasha, Natasha Foulser. Yaşar Üniversitesi öğrencisiyim, 4. sınıf öğrencisiyim. İç mimarlık bölümünde Mimarlık Fakültesi'nde öğrencisiyim. İngiliz vatandaşıyım. Kenya'da doğdum. Ama işte okul için ve hayatımı değiştirmek için başka şeyler, başka tarzım olarak mimarlık okumak, başka bir yerde tarih ise İzmir çok fazla tarih var. Türkiye'de çok tarih olarak var. Tasarım da çok farklı. Yani benim doğduğum yerden tabii ki çok farklıydı. İşte bir değişik olmak istiyordum. O yüzden İzmir'i seçtim. Türkiye olarak seçtim. İç mimarlık okumak isterseniz öncelikle zamanlarınız ayarlayın. Çünkü her günde derslerimiz gitmek çok önemli. Yani bir ders kaybederse çok fazla kaybedersiniz. Yani hocaların dediklerinin onlar orada neden? Çünkü yardıma için. Seni için hayatlarınız, sizin meslek için yani sizin güzel bir şey yani değil. Ve aslında iç mimarlık çok zor bir bölüm, doğru. Yani zaman çok fazla kaybediyor, doğru. Yani her gün bir şey öğretiyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz, bir şey çalışıyorsunuz. Yani ama bir şey seversen daha çok mutlu yapacaksınız. Yani senin sevdik şey, hobiler, hayatlarınız her şeyi değiştirecek, doğru. Ama güzel bir şey için değiştirecek. Yani kötü düşünme, çok eğlenceli bir bölüm, çok dost bir bölüm. Her zaman grup ödevler, yardımcı insanlar. Yani sıcak bir ortam. Evet, zamanınız çok kaybediyoruz. Çünkü böyle düşün, ben bir hafta bile hatırlıyorum, bir hafta içinde 3 saat uyumuşum. Neden? Çünkü sabahlama, ödev yetişmeye ve tabii ki sadece bir dersiniz yok bir hafta için. 6 tane ders, bir hafta, bir 5 gün içinde bitirmek gerekiyor. Tabii ki her gün bir şey yapman lazım. Ve zaten evet, bir sosyal hayatınız var. Ailenin zaman geçirme, arkadaşların zaman geçirmek istiyorsun. Her zaman çalışması gerekmiyordu ama aynı zaman kendinize bir saat verin, bir 2 saat, bir hava alınız, bir yere git, bir yürüyüş yap, bir kahve iç, bir çay, kendinin zamanlarını iyi ayırman lazım. Yani düşün, ben sabah kalkıp kahvaltı yap, belki bir kitap oku, sonra bilgisayar al, bir ödev yap bir saattir, sonra ara ver. Bir şey, belki arkadaşımı çağıracağım, birlikte çalışırız. Sonra belki akşam bir kahve, bir yürüyüş yapalım. Bir değişik bir ortalama gerekiyor. Yani her zaman aynı struktur gerekmiyor yani. O sıkıcı oluyor. Biraz da spontane, biraz hareket. Böyle bir bölüm zaten bizim. Çünkü her zaman bir şey yapıyorsunuz. Her o dönemin her sene başka bir ders, başka bir ödev. Yani yurt dışına da git. Orada farklı bir kültür alabilirsiniz. Farklı bir örnek olarak. O da sana inspiration oluyor. Yani inspiration ne demek? İlham. Başka bir ilham veriyor. Yani sizin için çok önemli bir şey. Yani düşün, ben yabancıyım. Benim kültürüm farklı. Sizin Türkiye olarak başka bir kültürden geliyorsunuz ve hepsi sizin için önemli. Yani bir tasarım içinden geliyor. Yani sadece ben iç mimarım, direkt bir şey yapacağım. Ben tasarım iyidir. Yok. Tasarım yani içinden gelecektir. Bir sevilme, yani sevmek gerekiyordu. O yüzden bence bir şey iç mimarlık girmek istersen
her şey, yani her şey senin hep vücudunun, kalbinin, beyninin bütün organlarınızdan seçmeniz lazım. Çünkü bir anda bilmiyorum, bir değişik oluyorsun. Şu an dengesiz oldun. O yüzden iç mimarlık yani başaramazsın. O yüzden iyi seçmeniz lazım, iyi karar vermeniz lazım ilk zamanlarında. Direkt böyle hop seçtim. Böyle bir bölüm değil. Ben şu an 4 sene Türkiye'deyim ve Türkiye'nin bana verdiğin ilhamları şöyle söyleyebilirim. Yani Kenya'da çok doğal bir ortam, çok renkler, değişik kıyafet, kumaşlar, farklı böyle birleşme, farklı bir konuya mı yani evler böyle evet böyle çimden ne bileyim topraktan yapılı ama Türkiye'de daha çok apartmanın böyle inşaat daha çok ağır bir tasarım var ama düşününce yani tarihsel olarak çok güzel bir tarihiniz vardır Türkiye'de. Çok sevdim. Çok okuma için çok önemli bir şey öğrenmişim. Yani o kadar barok tarzdan sonra Rönesans'ın o hepsi yani bir anda aynı yılından bütün dünyanın aynı tasarım geçirmiş. O yüzden Türkiye kalmak için o eski tasarımda görmek için çok önemli. Çünkü vay çok ülkelerde gezdim ve burada bile görünce tarihi hala kalıyorsa beni çok hoş yani beni çok etkileniyor. Neden? Çünkü yani son bilmiyorum yani severim. Yani aşk oldum. Ben iç mimarlık olarak aşığım. Çünkü bu benim mesleğim. Bu benim hayatımın devamlı olacak. Ve sevmek, yapmak istiyorum ve herkesin paylaşmak. Herkes de ben şöyle yapıyorum, bu proje yapıyorum. Paylaşmak istiyor. O zaman bu başka ülkeden, Roma'dan, İtalya'dan yaptığı mimardan başka bir ülkeden yani Türkiye, Çin, Japon ondan da farklı tasarım vardı ama hala herkes de paylaşıyor. O zaman dünyada her ülke gezerken hepsi bir paylaşmak, bir tasarım, bir noktalarda benziyor. O yüzden beni çok etkileniyor, çok hoşlanıyorum, çok seviyorum. Benim şu an okuduğum bölüm %100 İngilizce. Ama tabii ki belki bir gezi falan giderse onlardan bir faktüre falan bir inşaat giderse tabii ki onlar İngilizce bilmiyorlar. Belki konuşamıyorlar, belki anlatamıyorlar. O yüzden Türkçe konuşmak zorundalar. Ama belki bir arkadaşım var, belki hocalarım var, yanımda geliyorlar ve çevirmeye yapıyorlar. O yüzden çok zorlamıyorum. Ama artık hala Türkçem çok bazen zor kelimeler söylemiyorum. Belki düzgün konuşamıyorum. Gramer bazen kötüydü. Biliyorum ama anlarım ve önemliyse anlatabiliyorum ne demek istiyorum. Ama tabii ki 4 sene içinde çok zor bir dil. Yani aynı zaman dil öğrenmesi, dil anlaması, hangi bir dil, İngilizce bile, İtalyan, Fransız, Türkçe, Çin, hep diller tekrar bir sevmen lazım. Şunu okuması zor, sevmesi zor. Yani sevilmek değil mi? Sevilmek çok önemli bir şey. Hayatınızda hiçbir şey yapamazsın sevilmesiz. Yani hepsini birleşik. Sevmen lazım. Sevmen. Okay, Tasha. So I have another question for you. So let's turn it into English. Oh, yes. It will be easier. Okay. So some students they ask, they want to decide on whether to study on
Turkish department or English department? Yeah. For architecture. So what do you recommend? Well, to be honest, if you're living in Turkey and you want to stay in Turkey and you want to work in Turkey, of course the site you're in and the people you're going to be working with and the office you're going to working in, the area you're working in, the people, the workers and the carpenters, electricians, all of them are Turkish. So if you know that your life is settled in Turkey and you don't want to go abroad, then fine. Learning in Turkish is not a problem. You can do it. But let's say if you have a broader view, or you don't want to just stay in Turkey, or let's say for example you have a customer from abroad who wants to work with your company. There is still a certain limit of English, or in architecture we have certain words that are meant to be used in English. There's certain words that are not in Turkish that are in English, and there's opposites. So to learn anything, you must have an understanding of where you want to go in the future. Like for me, I don't want to stay in Turkey, but I don't mind I don't mind right now working in Turkey. Why? Because at least I know the language. I speak the language. I can talk to, let's say, the ustas. I can talk to the workers. I can talk to customers. But let's say if I want to go abroad for business, I can freely and happily and easily do it because that is my mother tongue. And it comes easily to describe a project. But right now, since I'm working in Turkey and I'm studying also in Turkey, there's some words that I'm now used to saying it in Turkish. So even translating it back in English, it's a problem. So it doesn't matter what language you study in. It's what you feel like. If you feel that you're safe and you're happy here, then so be it. But if you feel that you want to widen your horizon, then learning not even English, Italian, French, Mandarin, Spanish, it doesn't matter. Because architecture is universal. It doesn't change. No one can change it for you. Because you are you're your own compass. So whatever you learn or whatever you feel is whatever you deliver. So that's the best advice I can give. Okay, yes, let's say for architecture or interior architecture, having hand drawing skills is always important. Why? Because at any instant, let's say if you're at a job interview or you have a client coming and no one else apart from an architect can understand technical. So to explain the view or the idea of a concept to a customer or to someone who doesn't know, like what you should do is think about it like this. Think about anyone who comes to you like they don't know anything, they don't understand anything. So when you have to create your image from your mind on paper or on digital purposes, you have to make it come alive and you have to sell it basically to this person. So within like maybe 5 minutes or 2 minutes of your time, you have to do a really quick sketch, a quick drawing of your idea directly on paper, just to show that they can have like an idea of what you're thinking. And if you can't do that, then I'm afraid that you might have a problem in this department, because it's a skill that you need to use your whole life. Whether it's sketching out an idea, whether it's just scribbling around, like that's how you play with concepts. That's how you brighten up and you find new things and you can create your own style. Like architecture, yes, it's one global, universal thing and very broad and very different. And yes, there are some static things that cannot be changed. But at the end of the day, it is your style. It's what you put in. It is your influence on it. And your influence from something and inspiration that changes architecture. Like they say, the new generation is always the best modern, best contemporary type of architecture, but also those contemporary baselines and that like guidelines will always stay in the same space. Just it's what you do with it that's always important. So as a
conclusion, I would say that hand skills is a must. But to a certain extent, you don't have to be a Leonardo da Vinci or a Van Gogh. You just have to know how to explain yourself. If I can compare my work from the first year in my first semesters to right now when I'm the fourth year in my last semester, I can say that in my first year, they first teach you how to like draw straight lines, learn the principles of architecture, learn how to create rhythms, how to create like distinct patterns, how to understand how you create a space, like understanding the difference between color, understanding the rhythm within the space. Like to be an interior architect, our main aim is to figure out the space, how to design a space, how to understand a space, and not only to a space in general, but understand how people move in a space. So in my first semester, learning the basics was the core foundation, but now in the fourth semester, throughout the years, everything changed and it increased into more work, into more time, into more patience, into more pushing yourself. I can say in my first year, yes, I was more relaxed because, of course, I'm so new to this. So they don't really push you as hard enough. But now in my fourth year, of course, they know that you know the principles, you know your basics, you know your foundations. So now they expect more. They expect more work, more quality in your work, as well as they expect you to put in your own form of style, like give a distinct identity to your work. So if I work on a project now, I have maybe more than 4 times the amount of experience that I had when I was in the beginning. I have projects worth more meter squares. I have double the space. I have double the the quality in work, as well as learning the programs. In my first semester, I didn't know anything with programs. I didn't know how to use a computer. I only knew how to use my hands more and how to understand like how to use the basic. But right now with the fourth year, I'm more based on my computer. Like without my computer, I cannot do anything. Like if I draw something, I even understand it even without doing my research. But with, of course, at the end of the day, architecture needs research. You can't do anything without research. You can't create something without knowing who's your client, who's the space, how will they use the space, where they go, the exits, the entrances, the interior space. Everybody's anthropometric, like how I sit, how I move, my personal space. Everything is important, not only the outside but the inside. So within the fourth year, I respect everything I learned in my first year, because without it, I wouldn't be here right now. I wouldn't have the experience I have right now. I wouldn't be as successful as I am right now. So I think it's very important throughout your years to really take credit for it. Personally, right now, I know Photoshop, I know InDesign, Illustrator, Adobe, Rhino, AutoCAD, 3D Max, SketchUp. Learning programs is important because when you go out of school, you'll enter a firm that expects you to have maybe 11 types of program knowledge. At the moment, I only have like maybe 6 or 7, but each of them have its job, a certain, like, you need it at a certain point in your time. Like with rendering programs, which is very important to show your projects and show your work, it makes your image or your design come to life. So that means the person who you're showing it to can actually have an idea, because you know what's in your mind, they can't read your mind. So you have to make that idea come alive. All of the little details you have, you can show them on a computer. And then for Photoshop, of course, it's like After Effects, making it more designed, theatrical. And then you have like Illustrator, that is more like base structure, everything is in its certain space. It has an organized basis. And for 3D Max, of course, it's another level. Like right now in the industry, people expect 3D Max.
you're both a graphic designer, you're both an interior designer, you're both an architect, you're designing everything. So you can go into digital, you can go into even movie making. It's such a broad business. So having more programs makes your opportunities for work more easier. And it's fun. Like having knowledge of all these things makes you more like intellectual. Because at the end of the day, you're having fun with it. If you don't have fun with something, then what's the point in doing it? Then you're just wasting your time. So I enjoy my programs. Like right now, you can even take courses on them online, or you can open YouTube. Right now the media is so big, and the point of having access to information is so broad. So anybody can learn it. You just need to have the need to. You have to have the love for it. Arkadaşlar, artık facultyofmimarlık.com sitesimiz açılmış ve bir forumunuz istersen bir şey orada yazabilirsiniz ve ben size danışmak yapabilirsin. Bir merak ettiğinizden cevap edebilirim. Ya yapma ya. Sonra tekrar yapabilir miyim? Çok kötü oldu. Dur tekrar söyler misin? Evet. En son arkadaşlar artık Faculty of Architecture, Faculty of Mimarlık. Arkadaşlar artık şu an tekrar artık arkadaşlar facultyofmimarlık.com bir sitemiz açılmış ve orada bir forum bölümümüz var. Bir danışmak için ben varım. Bir merak ettiğinizden bir soru falan isterseniz ben rahat ve sevdiği için cevap verebilirim. Teşekkürler. Bye bye. Görüşürüz inşallah. Mimarlık Alex. Alex.